İzleyiciyi videoda tutma oranınız neden yerlerde sürünüyor? Eğer aklınıza gelen ilk sebep kötü senaryo ise size yıllardır anlatılan en büyük yalanı yutmuşsunuz demektir. Afiyet olsun. Ve bu yalan emin olun ki kanalınızın büyümesindeki en büyük frendir. YouTube'da başarılı olmak için sana sürekli daha iyi metinler yaz dendi değil mi? Hatta sen de bunun için ChatGPT'yi, Cloud'u falan kullandın. Saatlerini, günlerini belki de tek bir video için harcadın. Her kelimeyi cımbızla seçtin, her cümleyi ise tekrar tekrar okudun. Sonra ne oldu? Videoyu yayınladın ve sonucun hüsran değil mi? Neden? Hani mükemmel senaryoyu yazmıştın kardeşim? İşte içerik üreticilerinin yaptığı en büyük hata tek suçluyu senaryo sanmaktır. Bu videonun sonuna geldiğinizde asıl sorununuzun ne olduğunu görecek, bu yanılgıdan nasıl sıyrılacağınızı öğrenecek ve izlenme sürenizi net %30 nasıl artırabileceğinizi öğreneceksiniz. Şimdi başlayalım. Bölüm 1. En büyük yanılgı her şey senaryodur efsanesi. Her türlü YouTube eğitmeninin konuştuğu, ağzından çıkan tek şey var. Kanca, hikaye, teklif. Tamam bak bunlar önemli. Kancalar falan önemli. Bunları ben de yaptım. Buna lafım yok. İyi bir senaryo hayati önem taşır. Ama tek başına bir hiçten ibaret. Sadece iyi bir senaryo yazmak tıpkı bir yarış motoru icat etmek gibi bir şey. Bunun içinde lastikler nerede? Pilotun yeteneği nerede? İşte pistlerin durumu ne? Yani motor tek başına yarışı kazanamaz. İşte sizin o mükemmel yazdığınız senaryo o motordan ibaret. Şimdi bir düşün. İzleyici videonuza tıkladığında ne oluyor? O adam size bomboş bir zihinle gelmiyor arkadaşlar. Sizin videonuza bir beklentiyle geliyor. Ve bu beklentiyi yaratan şey sizin başlığınız ve kapak fotoğrafınız. Ya da birisi sizin kanalınıza daha önceden baktıysa işte yaptığınız yayınlar, işte içerik kaliteniz falan filan. Yani izleyici oynat tuşuna basmadan önce sizinle zihninde bir sözleşme yapıyor. Ve sizin videonuz da o sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlüdür. Sorun şu ki muhtemelen sizin ve içerik üreticilerinin %99'u bu sözleşmenin video başladıktan sonra devreye girebileceğini düşünüyor. Sanki yazdığınız senaryo izleyiciyi sıfırdan alacak, videonun sonuna kadar götürebilecek bir sihirli değnekmiş gibi. Hayır kardeşim. Senaryonun görevi sihir yapmak değil. Video başlamadan önce yarattığınız o beklentiyi karşılamak ve bir sonraki seviyeye götürmek. Eğer başlıkta 5 dakikada zengin ol ya da işte dünyanın en zengin 5 adamı gibi bir şey yazdıysanız ve videonun içerisinde bambaşka bir şey varsa dünyanın en iyi metnini de yazsanız o video izlenmeyecektir. Çünkü beklentiyle içerik arasında dağlar kadar fark var. İyi ile kötü arasında koca. İzleyici kandırıldığını hissettiği anda videoyu terk eder. İşte sizin o meşhur analizlerdeki o grafiğinizin ana sebebi bu. Tutulmayan sözler. Sözleri tutun arkadaşlar. Tıpkı bir aşk hikayesi gibi. İzleyicinizle aranızda bir aşk var. Ve aşkta sözler tutulur. Şimdi ikinci bölümde asıl sırdan bahsedeceğim. Asıl sır senaryonun ötesindeki içerik ekosistemi. Şöyle söyleyeyim. İzleyiciyi videoda tutma oranına %30 gibi devasa bir rakama ulaştırmanın tek yolu nedir? Dur. Ben sana cevabı söyleyeyim. Cevap şu. Tek bir videonun kalıplarından çıkıp bütüncül bir içerik ekosistemi oluşturmak. Bu taktik değil. Bu bir stratejidir. Bu ekosistem izleyicilerin yolculuğunu 3 basit ama etkili yöntemde ele alır. Bunlardan birincisi söz, yani video öncesi. İzleyiciye doğru beklentiyi yaratma sanatıdır. İkincisi video içi karşılık. Yarattığın beklentiyi senaryo ve görsellerle karşılamak, hatta aşma sanatıdır. Ve üçüncüsü yol, yani video sonrası. İzleyiciyi tatmin ettikten sonra onu bir sonraki hedefe zeki bir şekilde götürme sanatıdır. Çoğu kişi sadece ikinci aşamaya, onun da sadece senaryo kısmına odaklanıyor. Oysa asıl sihir bu 3 aşamayı hep birlikte kullanarak, kusursuzca birleştirerek ortaya çıkar. Şimdi gelin bu ekosistemi nasıl birlikte inşa edebileceğimizi hep birlikte öğrenelim. Adım 1. Söz aşaması, yani beklentiyi yönetmek. Arkadaşlar her şey videoyu yayınlamadan önce başlar. Bu aşamadaki amacımız izleyicinin kafasında net, karşılanabilir ve fena halde merak uyandıracak bir beklentiye sokmaktır. Bunlardan tabii ki en önemlisi başlık ve kapak fotoğrafının uyumu. Bu ikili izleyiciyle birlikte yaptığınız ilk anlaşmadır. Amaç sadece tıklanma tuzağı değil, aynı zamanda değer tuzağı yaratmaktır. Videonuzun en can alıcı sorusunu veya en şaşırtıcı sonunu ima etmelisiniz. Mesela izleyici tutma süresini artırmak yerine izleyiciyi tutma sürenizi %30 artırmanın tek yolu gibi. İlk söylediğimde bir konudan bahsediyorum. İkincisinde ise somut bir veri ve bir sır veriyorum. Bu sır izleyicinin videoyu sonuna kadar izlemesini gerektiren ilk ateşlemedir. Çakmak olsaydı ateşlerdim şu an.
İkincisi yayın tutarlılığı ve seri mantığı. Düzenli video üreten kanalların daha iyi performans gösterdiği bir sır değil. Bugün ne çok sır dedim ya. Ama mevzu sadece o haftalık yayın takviminizi doldurmak değil. Tutarlılık izleyicide bir alışkanlık ve güven kazandırır. İşte ben YouTube Berkan Eğitim kanalından her perşembe günü saat 8'de bir şey öğreneceğim mantığı. Bu mantık, yani bu his, izleyicinin videoya daha yüksek bir krediyle başlamasını sağlar. Ve bunların hepsini oynatma listesi olarak eklemelisiniz. Onları serileştirmelisiniz. Bu da sizin tek bir videonuzu değil, tüm bir konseptinizi pazarlamanızı sağlar. Bir videonun sonunda ilgili oynatma listesini söylediğinizde izleyici tek seferlik bir döngüden çıkıp bir izlenme maratonuna girer. Bu da izlenme süresini patlatan en önemli metriktir. İkinci adımda ise karşılık. Yani verdiğiniz sözü yerine getirme. İzleyici tıkladı. Sözler verildi. Şimdi o sözün karşılığını vermeye geldi sıra. İşte senaryonuzun parladığı yer burası. Ama tabii ki asla tek başına değil. Şimdi beni iyi dinleyin. Öncelikle ilk 30 saniye kancası, ilk 15 saniye kancası. YouTube'da herkesin bildiği bir gerçek var. Ben de defalarca anlattım. Bir izleyiciyi kaybedeceksen muhtemelen ya ilk 15 saniyesinde ya da ilk 30 saniyesinde kaybedersin. O yüzden ne yapıyoruz? Klasik herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz falan gibi şeylerden uzak duruyoruz. Videoya başlıkta verdiğiniz sözü doğrulayan ve videonun sonunda ne kazanacağını vaat eden net bir kancayla giriş yapmalısınız. Tıpkı benim bu videonun başında yaptığım gibi. Çok bilinen bir yanlışı çürütün. İşte ne bileyim istatistik verin. Bir şeyler yapın. Değeri, yani önemli olan kısmını onu videonun en başına koyun. Senaryonuzun net bir amacı olmalı. Bu amaç izleyiciyi A noktasından B noktasına en sürükleyici şekilde ulaştırmak olmalı. Sorun çözüm ya da işte liste gibi formatlar bunun için harika. Monotonluk sizin en büyük düşmanınızdır. Anlattığınız her şeyi sürekli olarak görsellerle desteklemeniz lazım. Hızlı kesmeler, farklı açılar, ekrana gelen yazılar, işte B-roll görüntüler, işte ne bileyim ekrana yakınlaşmalar, uzaklaşmalar falan. Bunların hepsi izleyicinin beynini ve gözünü meşgul tutar. Sadece konuşmayın, gösterin. Bir grafikten mi bahsediyorsun mesela? Hemen ekrana getir. Ya da bir hatadan mı bahsediyorsun? Hemen onu canlandır. Şöyle düşünün. Senaryo bir iskelettir. Görseller ise o iskeleti eti kemiğe büründüren kaslardır. Ve geldik 3. adıma. Yol adımı. Bir sonraki adımı göstermek. Videonuzun sonu başta bahsettiğim o motor yarışının bitiş çizgisi değildir arkadaşlar. O çizgi bir sonraki videonun başlangıç çizgisidir. İzleyiciye söz verdiniz. Her şeyi verdiniz. Sorununu çözdünüz. Onu tatmin ettiniz. Tam o anda enerjisi ve size olan güveni zirvede durumda. Bu zirvedeki anı boşa harcamak yapılacak en büyük hatadır. Benim de yaptığım en büyük yanlışlardan birisi budur. İşte videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bak, bu bir çağrım değil, bu bir temennidir. En güçlü harekete geçirici mesaj, izleyiciye bir sonraki adımı işaret eden mesajdır. Biraz karışık gibi oldu ama neyse. Yani sizin izleyicinize az önce öğrendiğiniz bilgileri tamamlayacak veya derinleştirecek spesifik bir videoya yönlendirmeniz lazım. Mesela bu videoda izleyiciyi nasıl tutacağınızı öğrendiniz. Kanalımda bunun gibi daha fazla videolar da var. İşte doğru başlık nasıl yazılır vesaire gibi. Onları da izleyebilirsiniz. Demek gibi. Arkadaşlar, bu yaklaşım izleyiciyi videoda tutar, oturum sürenizi fırlatır ve YouTube algoritmasına mükemmel bir sinyal gönderir. Der ki bu kanal izleyiciyi videoda tutuyor, kanalda tutuyor, platformda tutuyor der. Ona fısıldar. Anladınız mı? Bir de tabii ki sabitlenmiş yorumlar ve bitiş ekranları var. Bu basit teknik araçlar yol aşamasının en güçlü silahıdır. Şu an silah olsaydı gösterirdim. Bitiş ekranınızı o önerdiğiniz spesifik konuya doğru veya işte oynatma listesine doğru bir köprü oluşturur. Yani öyle kullanmalısınız. İşi otomatiğe alıp işte bir sonraki videom şudur falan gibi demek yerine daha spesifik böyle vaatlerde bulunmak her zaman daha iyidir. O köprüyü stratejik olarak sizin kurmanız lazım. Evet. Artık sırrı biliyorsunuz. İzleyiciyi tutma oranınızı düşüren şey aslında senaryodan ibaret değil. Bütüncül bir stratejinizin olmaması. Sadece kelimelere takılı kalmayı bırakın arkadaşlar. Kendinizi izleyicinin yerine koyun ve onun bütün yolunu, onun bütün yolculuğuna odaklanın. Ona ufak bir söz verin. Sözünüzün karşılığını fazlasıyla verin. Ve sonra ona gidebileceği bir yol gösterin. Bu ekosistemi kurduğunuzda %30'luk bir artışın sadece başlangıç olduğunu göreceksiniz. Bu stratejileri kanalınızda deneyin ve sonra gelin bana yazın. Hangi aşamada zorlanıyorsanız size her zaman yardımcı olurum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kankalar. Bay bay.